Evet, bugün karışık soru çözümleri yapacağız. 3 tane konu var. Bunlar graf, linked list ve tree'ler. Final sınavı soruları bunlar. İlk sorumuz graf hakkında. Graf sorusunda breadth first search'ü modifiye etmemizi istiyor. Linked list implementasyonunu. Breadth first search'te hatırlarsak eğer breadth first search yaparsak weighted olmayan bir grafta e, ne olur? Breadth first search değerleri aslında en kısa yol uzunluklarına karşılık gelir. Burada da onu kullanacağız. Shortest path diye bir metodumuz olacak. Length dediğimiz bu eğriyi tutacak. En kısa mesafe eğriğini. Start dediğimiz noktada hangi node'tan en kısa mesafeleri hesapladığımızı veriyor olacak. Şimdi bunun için aslında shortest path metodunu hatırlarsak ne yapıyorduk breadth first search'te? Bir queue yaratıyorduk. Bu kodun büyük bir kısmı bu arada breadth first search metoduyla aynı. Queue yaratıyorduk. Sonra start nodunun shortest path'i 0. Zaten kendinden kendine mesafe 0 olduğu için onu 0 yapıyoruz. Sonra da start nodunu queue'ya ekliyoruz. Sonra her seferinde queue boş olmadığı sürece en kısa olan nodu çekiyoruz. En kısa dediğimiz aslında breadth first search'te queue'nun ilk elemanı oluyor mecburen. Dolayısıyla onu çekiyoruz. Queue'dan alıyoruz. Bu from node oluyor. Sonra bu node'dan gidebileceğimiz bütün node'lara bakıyoruz. Dolayısıyla gidebileceğimiz bütün node'lara baktığımız için gidebileceğimiz nodlar aslında bu noda ait edge list. Dolayısıyla o noda ait edge listte gezmemiz gerekiyor bu from node'dan. Dolayısıyla from node'un edge listine bakıyoruz. Birinci edge'i alıyoruz. Get head'de. Sonra da edge eşittir edge get next while edge eşittir null pointer şeklinde o node'dan gidebileceğimiz bütün nodları tarıyoruz tek tek. Her seferinde edge get to ile to nodu elde ediyoruz. Sonra da neye bakıyoruz? Eğer to nodun length'i vertex count'a eşitse, yani bu şu demek, eğer bizim en kısa mesafemiz sonsuz ise, daha önce oraya ulaşmadıysak, çünkü soruda o şekilde verilmiş dikkat ederseniz, path length elemanları vertex count'a eşitlenmiş bir şekilde, bu sonsuz demek aslında, çünkü en uzun mesafe aslında vertex count'tan bir az olmak zorunda grafta. Vertex count'a eşitse bu sonsuz demek, daha kısa bir yol bulmuşuz demektir. Bu durumda o nodun to noda olan length from noda olan length'in bir fazlası olmuş oluyor ve Q'ya onu ekliyoruz. Bu daha kısa bir yol bulma şansımız yok bu arada. Çünkü o node breadth first search yaptığımız için ilk eriştiğimiz node, o noda başka daha kısa bir şekilde erişme şansımız yok. Q'ya bunu ekliyoruz ve bu şekilde gidebileceğimiz her nodu Q'ya eklediğimiz için diyeceksiniz ki bir noda tekrar gelirsek sonra onu da Q'ya ekleyeceğiz mi? Hayır. Çünkü bir noda tekrar gelirsek onun length'i zaten vertex count olmayacak. Daha küçük bir sayı olacak. Dolayısıyla bu if'in içine hiç girmeyecek. Dolayısıyla bu şekilde bütün gidebileceğim nodları Q'ya eklediğimiz takdirde bir sonrakinde bu sefer Q'nun ilk elemanını çekip tekrar ondan gidebileceğimizi ekliyoruz. Ta ki Q boşalana kadar, o zaman da zaten bütün notlara erişmiş ve shortest path'leri de update etmiş oluyoruz. Evet, graf sorumuz böyle. Gelelim linked list sorumuza. Bu da üçüncü sorumuz. Bu ilginç bir soru. Last one wins diye. Burada diyoruz ki bu aslında bir ilginç bir soru. Şöyle bir soru düşünün. Diyelim bir ebecilik, ebe oyunu oynadınız diyelim. Ne yapıyorsunuz? İşte çocuklar küçükken yağ satırım, bal satırım gibi bir çember şeklinde dizildiklerini düşünün. Birinci kişiden itibaren sayıyorsunuz. Mesela diyelim 3 saydınız. 1, 2, 3. Üçüncü kişiyi elediniz. Sonra bir 3 daha saydınız. Üçüncü kişi elediniz. Bir 3 daha saydınız. Tabii çember şeklinde olduğu için giderek elenenler gittikçe çember küçülüyor ama tekrar devam ediyorsunuz çemberde. En başa geldiğinizde saymaya devam ediyorsunuz. Buradaki soru da aslında öyle bir soru. Diyor ki bizim bir link listimiz olsun. Bu link listinin içinde bir K parametremiz olsun. Her seferinde K'nıncı elemanı sildiğimizi düşünelim.
Ama burada kanuncu elemanı sayarken sona geldiğimiz zaman tekrar başa dönüyoruz. Dolayısıyla circle'ırmış gibi linked list'i düşünüyoruz. En sona kalan nodun numarası, adresini bize döndürün diyoruz. Mesela liste 1, 2, 3, 4, 5, 6 ise K2 ise bu durumda önce 2 silinecek, sonra 4 silinecek, sonra 6 silinecek, sonra 3 silinecek, sonra 1 silinecek, en sonunda 5 kalacak. Tamam, şimdi bunu simüle etmemizi istiyoruz aslında bu oyunu. Şimdi bakalım ne yapacağız? Burada tabii nasıl bir taktik yapacağız? Burada liste boşalana kadar, yani tek kişi kalana kadar aslında devam etmemiz lazım. O yüzden de dikkat edersek head tail'e eşit olmadığı sürece devam ediyoruz. Çünkü head tail'e eşitse bu durumda tek bir node kalmış demektir. Tamam. Sonra kanuncu elemanı belirliyoruz. Kanuncu elemanı belirlerken aslında yaptığımız şey tek başına next 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 yapmak. Yalnız burada sorun şu. En sona geldiğimizde tekrar head'e update etmemiz lazım. Dolayısıyla burada bir de previous'ta tutmamız gerekiyor. Çünkü silme yapacağız. Silme yaparken single linked list'te ne yapmamız gerekiyor? Previous'u tutmamız gerekiyor. İşte bu ikili iterasyon meselesi linked list'te. Dolayısıyla bir previous var, bir temp var. Previous var, temp var. Birlikte update ediliyorlar. Ta ki temp null olana kadar. Temp null olduğunda en sona gelmişiz demektir. Bu durumda temp head oluyor. Previous da null oluyor tabii ki. Çünkü head'in previews'u null olduğu için. Bu şekilde ilerliyoruz. Ta ki kanuncu elemanı bulana kadar. Kanuncu elemanı bulduğumuzda o elemanı siliyoruz. Şimdi o elemanı silerken birçok case olabilir. Nedir? O eleman ilk eleman olabilir. O eleman son eleman olabilir. O eleman ortadaki bir eleman. Bunların hepsini derste görmüştük zaten. Burada tekrar implement ediyoruz. İşte previous null'sa head eşittir head get next oluyor. Çünkü ilk elemanı siliyoruz demektir. Head'i update etmemiz lazım. Değilse de previous'un next'i head'in temp'in next'i oluyor. Onun dışında temp tail'sa silinecek eleman son elemansa o zaman tail previous oluyor. Çünkü son eleman silindi, ondan bir önceki previous tail yeni olması gerekiyor. Onun dışında temp'i bir sonrakine transfer ediyoruz. Çünkü silindi o. Artık saymaya bir sonrakinden itibaren devam edeceğiz. Ve eğer gene temp'i next yaptık ama listenin sonundaysak tekrar en başa gelmemiz lazım. O yüzden de temp null'sa temp'i head yapıyoruz. Dolayısıyla şu kısım aslında silinmeden sonra, yani temp'i sildik. Silinmeden sonra saymaya nereden başlayacağımızı göstermek için tempi ayarlıyor. Zaten sayaç bakın i eşittir 1'de başlıyordu. En sonda da head'i döndürüyoruz. Çünkü zaten head tail eşit olduğunda tek not kalmış durumda. Evet, şimdi tree sorusuyla bitiriyoruz. Tree sorumuzda diyoruz ki bir non-recursive metot yazın. Bu metot pet listi döndürsün. Yani gezdiğimiz pet'i döndürsün. Nasıl gezeceğiz peki tree'de? Normal binary search tree'de mi gibi mi gezeceğiz? Hayır. Diyoruz ki pet şu şekilde tanımlanıyor. Eğer parent tek sayıysa sola git, parent çift sayıysa sağa git. Dolayısıyla root node'dan başlayacağız. Tekse sola gideceğiz. Çiftse sağa gideceğiz. Sonra yeni geldiğimiz nodda bakacağız. Tekse sola gideceğiz. Çiftse sağa. Bu şekilde aşağı doğru iniyoruz. Leaf'e geldiğimiz zaman bitiyoruz. Burada gene önemli bir nokta şu. Kaç döndüreceğimiz array, o pet'teki nodların array'in size'ı tam olarak istediğimiz kadar olmak zorunda. Bu da bize gene standart soru. Önce gezeceğiz. Kaç tane olduğunu anlayacağız. Sonra array'i allocate edeceğiz. Sonra bir daha gezerek array'i dolduracağız. En sonunda da array'i döndürüyoruz. Bunu görüyoruz zaten. Önce array'i gezeceğiz. Root'tan başlıyoruz. İterasyon temp eşittir root. Sonra temp null olmadığı sürece temp'in datasına göre. Temp mod 2 sıfırsa çift demektir. Sola git. Temp eşittir temp get left. Temp mod 2 sıfır değilse çift tek demektir. Sağa git. Dolayısıyla temp eşittir temp get right. Sonra count'u 1 arttırıyoruz. Dolayısıyla bu aslında kaç tane node gezdiğimizi count'a tutmuş oluyor. Sonra bu kadarlık bir array'i allocate ediyoruz result'la, integer pointer'la. Sonra da aynı kod, yukarıda gördüğümüz kodun aynısını tekrar yazıyoruz. Dolayısıyla temp eşittir gene root'la başlıyoruz. Sonra temp null olmadığı sürece result eşittir temp get data diyoruz. Sonra da gene sol ve sağ ilerleyerek count'u arttırarak gidiyoruz. En sonda da result'ı ne yapıyoruz? Döndürüyoruz. Evet, bugünlük bu kadar final soru çözümlerinde.